Merhabalar değerli hanımlar. Bugün 3 tane farklı modelde marteniçka yapacağız. Marteniçkalar bildiğiniz üzere baharı müjdeliyor bize. Baharda güzel bir yaşamın başlangıcını ağaçların çiçek açmasıyla, doğanın hayat bulmasıyla yeni yeni ümitlere kucak açmamız gerektiğini hatırlatıyor bizlere. Böyle bir ritüel ve gelenek. Şimdi birinci martiniçkamızı yapmak üzere kırmızı ipimi elime aldım. Uğur böceğim var. Bittikten sonra üzerine yapıştıracağım. Kırmızı ipimi parmağıma doladım ve bir tane zincir çektim. Şimdi beyaz ipimi elime alıyorum ve beyaz ipimi alttaki parmaklarımla güzelce tutuyorum. Tığımın üzerine geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine beyaz ipi geçirip zincir çekiyorum. Her seferinde tığın üzerinden doluyoruz beyaz ipi ve zincir çekiyoruz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz, istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. İpin renklerinin kırmızı ve beyaz olması dışında herhangi bir özellik gerektirmiyor. Evdeki hangi ipiniz varsa atık iplerinizi kullanabilirsiniz. Bu uzunluğu bilek ölçümüze göre ayarladıktan sonra uçlarını da kesip bağlayıp güzelce hazırlıyoruz. Birinci bilekliğimizi gördüğünüz üzere bitirdik ve çok basit bir örnek oldu. Sadece zincirle yapılan güzel bir örnek. Ayrıca bu örnek çok esnek oluyor. Az önce göstermiştim. İsterseniz bu uçlara boncuklar da takabilirsiniz. Kendi bilek ölçünüze göre ayarlayıp tamamlayabilirsiniz benim yaptığım gibi. Birinci bilekliğim böyle. Bağladıktan sonra da çok şık duruyor kolda. Şimdi ikinci bilekliğimizin yapılışına geçelim. 20 ya da 25 tane bağlamak için zincir çekiyorum. Çektiğim bu zincirin ucuna lif örerken yaptığımız gibi fıstıklar yapacağız. 3 kere doldurmak yeterli oluyor. İstediğiniz gibi de doldurabilirsiniz. Daha iri olmasını istiyorsanız 5 kere de doldurabilirsiniz. Arka arkaya fıstıklarımızı yapıyoruz. İki kere zincir çekiyorum fıstık bitiminde sağlam olsun diye. Evet, bu fıstıklarımızı da bilek ölçümüze göre yine yapıp sadece bağlama kısmı zincir oluyor. Böyle tamamlıyoruz. Diğer ucuna da yine 20-25 zincir çekelim. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Ucunu keselim. İyice sıkılaştıralım, çözülmesin zincirlerimiz. Evet, şimdi bu fıstıkların üzerine beyazla oya yapacağız. Beyaz ipimi sabitledim ve 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığın arasına batıyorum. Başlangıçtaki ipimizi de oraya gizleyelim örerken. Yine 3 zincir çekiyorum ve 2 fıstığın arasına batıyorum. Kapatıyorum. Bu başlangıçtaki ipimizi artık kesebiliriz. Tekrardan 3 zincir çekiyorum ve fıstığın arasına batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna geldikten sonra 3 zincir yine çekelim ve 2 tane kaydırma işlemiyle geri dönelim. Tekrardan 3 zincir
ve yine fıstıklarımızın arasına batıyoruz. Her iki tarafını da örüp bitirdikten sonra yine kaydırma işlemiyle diğer ucu da birbirine ekleyip tamamladık ve kestik. Arka tarafını çevirip bu artan ipimizi oraya güzelce gizliyoruz. Sökülmesin kolayca. Evet, ikinci bilekliğim de bitti. Bakın, bağlama yeri de güzel oldu. Zinciri dediğim gibi uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Ben üçüncü bilekliği yapmaya geçiyorum şimdi. Yine az önceki gibi 20-25 zincir çektikten sonra 3 tane daha zincir çekiyorum ve bu benim ilk trabzanım oluyor. Hemen zincirin dibindeki boşluktan bir trabzan daha yapıyorum ve ikinci trabzanı yapıyorum. Toplamda zincirle birlikte 3 trabzan olmuş oldu. 3 zincir çektim ve 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi 3 zincirle geri dönüyorum. Az önce 3 zincir çekmiştim. Onun içine 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi yine 3 zincirle geri döndüm. Ve 3 tane trabzanla zincirin içini doldurmaya devam ediyorum. 3 zincir çektim. 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdiki yaptığımız örneğin adı su taşı örneği. Eskiden bayağı bir yapardık bu örneklerden. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz ve bileğime göre tamamlayıp geldim. Şimdi bitiş zincirini çekmek için kaydırma yöntemiyle tepedeki 3 zincirin içine kadar ilerliyoruz. Evet. Burada yine 20-25 tane zincir çekip tamamlıyoruz bilekliğimizi. Evet, kırmızı olan kısmını bitirdim. Uçlarını kesiyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Su taşı örneğimizin başladığı yere beyaz ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tur arkaya dolaştırıp ikinci zinciri çektim ve bir tur arkaya dolaştırıp toplamda 3 zincir çekmiş oldum buraya. Arkadaki ipimi de güzelce kesiyorum. Artık sökülmez oradan. Buraya 3 tane zincir çekip batıyorum ve bir tane kirpik oluşturuyorum. Tekrar 3 zincir çekip su taşının ortasına batıyorum. Tekrar 3 zincir çekip tepeye yine kirpik oluşturacağız. Bu işlemi yaparken hiç tığımızın üzerini dolamıyoruz. Hep kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Evet, kirpiklerimiz çok güzel oldu. Ben tek sıraya yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz diğer tarafına da beyazla dolaşabilirsiniz. Gayet şık ve güzel durdu. Artan ipimi de güzelce sabitleyip kesiyorum. Ve şimdi 3 tane bilekliğim de bitti. Üzerlerine uğur böceği yapıştıracağım. İsterseniz nazar boncuğu vesaire de dikebilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz.
Evet, bu uğur böceklerini yapıştırırken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Martiniçka geleneğinde Martiniçkalar satın alınıp da başkasına hediye edilmezmiş. Evde kendi yaptığınız Martiniçkaları hediye ederseniz daha güzel olurmuş. Videomu bitirirken hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tekrardan cümlemizi Ramazana ve bahara kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın inşallah. Hoşça kalın.